Merhaba, bugün konumuz gerçekten çok ilginç. Şöyle bir düşünelim. Mustafa Kemal Atatürk sadece Türkiye için mi büyük bir liderdi? Yoksa çağdaşları, yani o dönemin en güçlü kralları, şahları onu nasıl görüyordu? İşte bugün tam da bu konuya, Atatürk'e duyulan o inanılmaz uluslararası saygıya odaklanacağız. Hazırsanız hemen başlayalım. Bakın, daha en baştan ne kadar güçlü bir ifadeyle karşılaşıyoruz. İran Şahı. Atatürk için hem üstadım hem de hocam diyor. Koskoca bir imparator, bir başka ülkenin lideri için hocam ifadesini kullanıyor. Bu öyle sıradan bir diplomatik nezaketten fersah fersah ötede bir durum. Peki bu saygının somut kanıtları neler? İşte bu bölümde tam da bunu ortaya koyacağız. Atatürk'ü ziyaret eden 3 çok önemli dünya liderinin hikayesine odaklanacağız. 3 farklı hükümdar, 3 farklı ziyaret ve her biri Atatürk'e duyulan saygının bambaşka bir yönünü, bambaşka bir derinliğini gözler önüne serecek. Gelin bu 3 dikkat çekici ziyarete birlikte bakalım. Hoş geldiniz efendim. Sefa geldiniz. Zat-ı şahanlarını Türkiye'de kabul ettiğimizden dolayı çok mesut ve bahtiyarız efendim. من nihayet hoşbahtım bu arzuyu birine varım bir muvaffak oldum. Çok teşekkür ederim. Ziyaretiniz çok teşekkür ederim. Tabii arkadaşlığımız çok eski zaman, çok eski senelerden beri başlamış bulunuyor. Bunu şahsen birbirimizi tanımak suretiyle şüphesi çok kuvvetlendireceğiz efendim. Ve ilk durağımız İran. Konumuz ise Şah'ın o meşhur, o tek yolculuğu. Bu ziyaret, inanın bana, bildiğimiz devlet ziyaretlerinden çok farklı. Bu adeta kişisel bir saygı duruşu, eşi benzeri olmayan bir olay. Şimdi sıkı durun çünkü bu bilgi gerçekten inanılmaz. İran Şahı bütün saltanatı boyunca, evet yanlış duymadınız, bütün hayatı boyunca ülkesinin dışına sadece ve sadece bir kez çıkıyor. Düşünsenize gidebileceği ne kadar çok yer, görüşebileceği ne kadar çok lider var. Ama o tek hakkını, tek yolculuğunu Atatürk'ü görmek için, Türkiye'ye gelmek için kullanıyor. Bu detayın ne kadar büyük bir anlam taşıdığını fark ediyor musunuz? Gerçekten inanılmaz. Peki bu ziyaret nasıl bir ziyaretti? İşte işin kişisel boyutu burada devreye giriyor. Bakın Şah sadece resmi bir görüşme yapmıyor. Atatürk'ü bizzat şahsen ziyaret ediyor. Hatta Atatürk onu evinde ağırlıyor. Bu çok önemli bir detay. Ve en başta söylediğimiz o ifadeye geri dönelim. Hocam. Bütün bunlar birleştiğinde ne görüyoruz? İki devlet başkanı arasında protokolün çok ötesinde bir öğrenci-öğretmen ilişkisi. Şah'ın Atatürk'e duyduğu o derin saygıyı herhalde bundan daha iyi anlatan bir şey olamaz. İran'dan sonra şimdi rotamızı bambaşka bir yere, İngiltere'ye çeviriyoruz ve bu seferki hikaye bir akıl hocalığı ilişkisinden çok yüzyıllık geleneklerin nasıl yıkıldığı ile ilgili. Bir İngiliz kralı alışılmışın dışına çıkıyor. Şu zaman çizelgesine bir bakalım. Ne kadar net değil mi? 1936 yılına kadar düşünün, yüzyıllar boyunca tahtta olan hiçbir İngiliz hükümdarı bir Türk liderini ziyaret etmemiş. Böyle bir gelenek yok, böyle bir emsal yok ve sonra takvimler 1936'yı gösteriyor ve Kral 8. Edward çıka geliyor, Atatürk'ü ziyaret ederek kelimenin tam anlamıyla tarih yazıyor. Bu sıradan bir ziyaret falan değil, tam bir ilk. Yani altını çizerek tekrar söylemek lazım. Bu tarihte bir ilk. Tahta oturan bir İngiliz kralının bir Türk devlet başkanını ziyaret etmesi. Daha önce hiç olmamış bir şey. Kral 8. Edward'ın bu adımı aslında İngiliz monarşisinin yeni Türkiye Cumhuriyeti'ne ve onun liderine ne kadar büyük, ne kadar emsalsiz bir önem verdiğinin en net, en somut kanıtıydı. Tamam, şimdiye kadar ne gördük? İran Şahı ve İngiliz Kralı. Bunlar ne kadar kişisel unsurlar barındırsa da sonuçta daha resmi, devlet düzeyinde ziyaretlerdi. Çığır açan tarihi ziyaretler de evet ama yine de resmi bir çerçevesi vardı. Peki ya işin bir de tamamen kişisel, tamamen samimi bir dostluk boyutu varsa? İşte şimdi son örneğimizde tam da buraya, bu sıcak ilişkiye odaklanacağız. Ürdün Kralı Abdullah ile olan o özel bağ. Evet, üçüncü ve son durağımız Ürdün. Ve burada Kral Abdullah'la Atatürk arasındaki o çok özel, o samimi dostluktan bahsedeceğiz. Bu artık protokollerin, resmiyetin tamamen aşıldığı gerçek bir dostluk hikayesi.
Peki bu dostluğu diğerlerinden farklı kılan neydi? Gelin şu detaylara bir bakalım. Birincisi, Kral Abdullah'ın ziyaretleri bir kereye mahsus değil, sık sık geliyor, süreklilik var. Ve en can alıcı nokta, Atatürk onu bir diplomat gibi değil, samimi bir dost olarak karşılıyor. Düşünsenize iki devlet lideri arasında böyle bir yakınlık. Gerçekten çok nadir görülen, çok özel bir durum bu. İlişkilerinin temelinde protokol değil, kişisel bir sıcaklık ve karşılıklı saygı yatıyor. Ve geldik en ilginç ayrıntılardan birine. Maestro, İran Şahı hocam diyordu. Peki Ürdün Kralı ne diyordu? Maestro. Kral Abdullah Atatürk'e böyle sesleniyordu. Maestro ne demek? Sadece usta veya öğretmen demek değil, çok daha fazlası var. Bir sanatkara, işinin ehline, bir virtüöze duyulan o hayranlık dolu saygıyı ifade ediyor. Yani içinde hem saygı var hem de derin bir kişisel hayranlık. Evet, yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. Şimdi ne yapacağız? Bu üç farklı hikayeyi, bu üç farklı liderin ziyaretini bir araya getireceğiz ve ortaya çıkan resme bakacağız. İşte bu tablo anlattığımız her şeyi o kadar güzel özetliyor ki şöyle bir duralım ve bu tabloya bakalım birlikte. Üç farklı lider, üç farklı coğrafya ama hepsinin ortak bir noktası var. Atatürk'e duydukları hayranlık. İran Şahı için Atatürk neydi? Bir akıl hocası, bir hocamdı. Peki İngiliz kralı için? Onun için Atatürk'ü ziyaret etmek yüzyıllık bir geleneği yıkan tarihi bir ilkti. Ve son olarak Ürdün kralı. Onun içinse Atatürk samimi, kişisel bir bağ kurduğu, sanatına hayran olduğu bir maestroydu. Hocam, ilk, maestro, üç farklı saygı ifadesi. Peki tüm bunlardan ne sonuç çıkarıyoruz? Varmamız gereken yer neresi? Çok basit. Bu ziyaretler bize şunu gösteriyor. Atatürk'ün etkisi sadece askeri zaferlerden ya da politik güçten kaynaklanmıyordu. Onun etkisi sınırları, protokolleri, gelenekleri aşan çok daha derin bir saygı üzerine kuruluydu. İşte bu farklı saygı türlerini bir araya getirdiğimizde karşımıza gerçekten de tarihte eşi benzeri az görülür bir lider portresi çıkıyor. Ve bütün bu anlattıklarımızdan sonra aklımızda belki de tek bir soru kalıyor. Bir liderde ne olmalı ki diğer liderler ona sadece itaat etmesin veya saygı duymak zorunda kalmasın? Aksine ona gerçek bir hayranlık beslesin. Yani bir lideri kendi ayarındaki insanların gözünde bir rakip olmaktan çıkarıp bir ilham kaynağına, bir hocaya, bir maestroya dönüştüren o sihirli şey nedir? İşte bu soru üzerine hepimizin biraz düşünmesi gerekiyor sanırım. Liderliğin özü belki de tam olarak burada gizlidir.